Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle pişirmeden çok kolay yapabileceğiniz mangolu ve çarkıfelek meyveli bir yaz pastası tarifi paylaşacağım. Hem çok hafif hem de çok lezzetli, tropikal meyveli bir pasta olacak. İlk olarak kremasını yapımıyla başlayalım isterseniz. Pastamızın kreması için 200 ml 1 kutu sıvı krema ve 1 bardak soğuk sütü ekliyorum. Üzerine 1 paket kremole, yani hazır başka pastacı kremaları da olabilir. 1 paket bundan ekliyorum. Burada kremamızın ve sütümüzün buzdolabından çıkmış ve tamamen soğuk olması önemli. Kremanın daha güzel kıvam almasını sağlıyor. Burada pastacı kreması yerine 1 paket krem şantiyi 1 kutu kremayla da iyice çırpabilirsiniz. Veya yine 1 kutu kremayla 1 bardak pudra şekerini güzelce çırpıp biraz buzdolabında beklettikten sonra kullanabilirsiniz. Eğer başka bir markanın pastacı kremasını kullanmak istiyorsanız üzerindeki tarifine göre yapabilirsiniz. En iyi kıvamı elde edebilmek için bu çok önemli. Pastacı kremamız gördüğünüz gibi iyice koyulaştıktan sonra üzerine 400 gram kadar kuark ekliyorum. Burada ben mangolu kuark ekledim. Mangolu bir pasta yapacağım için. Siz sade kuark ekleyip içine mango parçaları, mango dilimleri de koyabilirsiniz. Mangolu yapmak istemiyorsanız başka herhangi bir meyveyle de yapabilirsiniz. Burada eğer kuark kullanmak istemiyorsanız 1 bardak süzme yoğurt ve 200 gram kadar bir krem peyniri karıştırıp bu şekilde pastacı kremanızı ekleyip aynı kıvam sağlayabilirsiniz. Pastacı kremama biraz daha lezzet vermesi için 1 tatlı kaşığı kadar vanilya özütü katıyorum. Ve onu da güzelce çırptıktan sonra pastacı kremamız hazır. Pastanın ara katları için kedi dili bisküvi kullanacağım. Benim kullandığım kalıpta bir paket kedi dili bisküvi tam geldi. Ama siz daha küçük bir kalıp kullanırsanız yarısını da kullanabilirsiniz. Kedi dili bisküvilerimi ben portakal suyuyla ıslatıyorum. Burada siz sevdiğiniz başka bir meyve suyu da kullanabilirsiniz. Tüm kedi dili bisküvilerini bu şekilde portakal suyuyla ıslatıp şekerli kısmı üste gelecek şekilde dizdim. Ve kremamın yarısını ara katına sürüyorum. Burada arasına isterseniz meyve parçaları koyabilirsiniz. Ben herhangi bir şey koymadım. Zaten içine meyveli kuark koymuştum. Üzerine de ekstradan sos yapacağımız için çok fazla karıştırmak istemedim. Burayı sade bıraktım. Bu şekilde ilk katı tamamlamış oluyoruz. Daha sonra kalan kedi dili bisküvilerimi de yine portakal suyuyla ıslatıp pastamın ikinci katını da tamamlamış olacağım. Bu pasta çok şekerli pasta sevmeyenler için çok ideal. Çünkü içinde kuark var ve şeker oranı çok düşük pastamızın. Kremasında ve sosunda da çok fazla şeker kullanmıyoruz. Ve buzdolabında saklayıp soğuk soğuk servis ederseniz yazın gerçekten çok güzel, zevkle yiyebileceğiniz bir pasta olacaktır. Evet, bu şekilde gördüğünüz gibi pastamın ikinci katını da bitirdim. Bir paket kedi dili tam geldi bu kalıba. Üzerine kalan kremayı da sürüp tatlımı buzdolabında en az bir 3-4 saat bekletiyorum. İyice kıvamı otursun. Aradaki kedi dili bisküviler de tamamen ıslansın. Ve pastacı kremamız da biraz daha katılaşsın diye bekletiyoruz. Her zaman söylediğim gibi pasta ve tatlılarda bir gün önceden yapıp ertesi gün tadına baktığınız zaman kıvamının çok daha iyi olduğunu göreceksiniz. O yüzden size tavsiyem, eğer misafirlerinize ikram edecekseniz bir gün öncesinden yapıp ertesi gün ikram etmeniz. Pastamı buzdolabında dinlendirdikten sonra sosunu yapıp sıcak sıcak dökeceğim. Burada kesinlikle sosu önceden yapmayın, yoksa koyulaşır. Üzerine dökemezseniz kalıp halinde kalır. Sos için ilk olarak 250 ml kadar mango püresi kullanıyorum. Bu şekilde hazır yoksa normal mangoyu blenderdan çekip kullanabilirsiniz. 1 bardak şeker, bir tane mangoyu küp küp kesip içine ekledim ve 3 tane de çarkıfelek meyvesinin içini çıkartıp bu şekilde içine ekledik. Burada çarkıfelek meyvesi yerine ekşilik vermesi için limon suyu da ekleyebilirsiniz. Sıvı olarak da 1 bardak portakal suyu ekledim. Burada başka bir meyve suyu veya direkt 1 bardak kadar su da ekleyebilirsiniz. Kıvam artırıcı olarak da 1 paket Tortingos ekledim. Burada kıvamını artırmak için 3 silme yemek kaşığı nişasta kullanabilirsiniz. Ama nişasta koyduğunuz zaman jölesi biraz daha mat bir renkte oluyor. Mat bir halde oluyor. Ama bu şekilde bitkisel jelatin içerikli maddeler daha parlak, daha güzel gözükmesini sağlıyor meyveli sosların. Ama evde yoksa tabii ki nişasta da kullanabilirsiniz. Mısır veya buğday nişastası fark etmez. Önemli olan pişirmeye başlamadan önce nişastanın veya
Kıvam artırıcı maddenin güzelce karıştırılmış olması. Bütün hepsini güzelce homojen bir şekilde karıştırıp ocakta pişiriyorum. Ve ilk sıcağı çıktıktan sonra soğumuş olan pastamızın üzerine bu şekilde döküyorum. Eğer pastacı kremanız yeterince donmamışsa ve kıvam almamışsa sosu döktüğünüz zaman sosla birlikte karışacaktır, eriyecektir. O yüzden pastanın ilk başta soğutulması çok önemli. Eğer bu sosu soğutup dökmeye kalkarsanız da ilk başta da demiştim donacaktır ve dökülmeyecektir. Gördüğünüz gibi yapımı çok kolay bir pasta. Sadece birkaç küçük püf noktası var. Bunlara dikkat ederseniz çok kolay bir şekilde kocaman bir borcam yaz pastasını hazırlamış olacaksınız. Pastamı meyveli sosunda döktükten sonra ilk sıcağı çıkana kadar bir bekletiyorum dışarıda oda ısısında. Daha sonra buzdolabına alacağım ve yine bir 2-3 saat kadar buzdolabında dinlendirdikten sonra pastamız servise hazır olacak. Pastanın sosunu döktükten sonra da 3 saat kadar buzdolabında dinlendirdim ve artık servise hazır. Ben üzerini mango dilimleri, küçük nar parçaları ve biraz çilekle süsledim. Siz istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Hem çok hafif hem de çok fresh bir pasta oldu. Bildiğiniz gibi çarkıfelek meyvesi çok ekşi bir meyve ve ciddi mayhoşluk vermişti pastaya. Mango ile de çok yakışıyorlar. Bu tarifi bu yaz mutlaka denemelisiniz. Farklı meyveler de kullanabilirsiniz tabii ki. Mesela vişneli veya frambuazlı hali de çok lezzetli olacaktır. Tercihen daha ekşi meyveler kullanırsanız içindeki pastacı kremasının tadına daha çok uyacaktır. Pastamı denerseniz mutlaka yorumlar kısmında benimle paylaşın. Eğer tarifimi beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma destek olmak için abone olmayı ve bunun gibi güzel tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Hepinize hayırlı, mutlu, güzel günler diliyorum.